Örgü mü dediniz kanalımdan dünyadaki tüm dostlara selamlar, sevgiler, saygılar. Örgü mü dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda kilim desenine benzeyen tığ işi olarak yapmış olduğum her birleşiminde farklı bir model, bakın şuralarda ve buralarda ortaya çıkan bu güzel motif çalışmasının nasıl yapıldığını sizlere anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Beğeni ve yorumlarınızı videomun alt kısmında yapabilir. Ayrıca paylaşımda bulunarak daha çok kişilere ulaşımını sağlayabilirsiniz. Kanalıma üye olarak destek olursanız da mutlu olurum. Motiflerimizden biraz bahsetmek istiyorum. Bakın şöyle, normalde bir motif arkadaşlarım bu. Bütün projelerinizde, örgü projelerinizde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir motif çalışması. Şöyle bakın göstereyim. Normalde boyu bu kadar. 4 tanesini özellikle yaparak göstermek istedim ki şu ortada çıkan desenleri ve şu yanlarda oluşan desenleri tamamen görmeniz için. Bu motifi arkadaşlarım dilediğiniz bütün örgü projelerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Örneğin bir çanta, bir kırlent, bir battaniye, bir hırka, bunların yapımları yani mesela bir hırka yapacaksanız yukarıda iyi yazan yere basarsanız göreceğiniz şekilde birleşim yaparak bir hırka yapabilirsiniz. Yalnızca kol kesimi olmaz. Onu şimdiden söyleyeyim. Düşük kol bir hırka, bir yelek, ne bileyim bir atkı. Yani aklıma gelen bunlar arkadaşlarım. Değişik fikirleri olan arkadaşlarım varsa yorum kısmına yazarsa diğer arkadaşlarım için de fikir olacaktır. Ayrıca çok güzel böyle kilim yapabilirsiniz. Paspaslar yapabilirsiniz arkadaşlarım. O da şu anda aklıma geldi. Evet, motifleri yaparken ben Alize Cotton Gold'un şöyle iplerini kullandım. Kırmızı olanın numarası arkadaşlarım 390, siyah olanın numarası ise 60 arkadaşlar. Şöyle 60 numara, tığ olarak 2,5 milim tığ kullandım. Ve böyle bir güzellik ortaya çıktı. Evet, gelin şimdi bu güzelliği hep birlikte örelim arkadaşlar. Öncelikle bir halka yapıyorum. Halkanın içerisine giriş yaptım. Daha sonra buradan şu şekilde alarak içerisinden geçiriyorum. Bakın halkamız şöyle. Sonra bir tane zincirle sabitliyorum. Biraz yükseliyorum. Şu şekilde yaparak arkadan öne ilmeğimi aldım ve çekiyorum. Hemen yanına 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra araya 2 tane zincir çekiyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. İki zincir çektim. Tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Buraya geldiğimde bunu sıkılaştırıyorum iyice. Sonra üzerine bir alıyorum ve geliyorum, bu ilk yapmış olduğum şu yerin içerisinden giriş yapıyorum şöyle. Bu alttaki fazla olan ipimi de yukarıya doğru çektim. Bir tane yarım trabzan yapıyorum. Arayı zincirle bağlamadan direkt bu şekilde bağlamak için arkadaşlar. Sonra diğer renk ipimi alıyorum. Onunla şöyle o yarım trabzanımı tamamladım. Şu şekilde birleştirdim. Buraya şöyle biraz yükseliyorum. Yine aynı şekilde zincir çekmemek için normal bir ikili trabzana benzesin diye arkadaşlarım bu şekilde yaptım. Bir tane şöyle alarak bağladım. Hemen bakın şu oluşan boşluğun içerisinden giriş yaparak 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Araya bir tane zincir çekiyorum. Bu devam edeceğim ipim burada kalırken diğer şu iplerimi alıyorum.
şöyle bu tarafa doğru çekiyorum. Onları aradan yürütmüş oluyorum. Buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Köşe oluşturmak için. 2 3 1 2 zincir çektim. Üzerine bir aldım. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Bir tane zincir çekiyorum araya. Üzerine bir alıp bütün köşelere aynı işlemi uyguluyorum. 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim araya, üzerine bir aldım. Diğer boşluğa geçip köşeye yine aynı işlemi yapıyorum. İki zincir çektim. Tekrar 3 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Bir zincir çekiyorum. Üzerine bir aldım. Hemen buradan giriş yaparak 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Şimdi yine üzerine bir aldım. Şu ilk yerden şöyle girişimi yapıyorum. Alttaki siyah ipimi yukarıya doğru getirdim. Onu da alarak şöyle geçirdim arasından ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle biraz gevşettim. Yine aynı işlemi yapıyorum. 1 2 3. Şöyle arkadaşlarım, bir tane zincir çektim, üzerine bir aldım. Bu ortadaki iki köşemin ortasındaki oluşan boşluktan giriş yapıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincirimi çektim, üzerine bir aldım. Köşeye geçip 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çektim, tekrar 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra bir tane zincir çekiyorum, üzerine bir aldım. Aradaki boşluğa geçiş yaparak 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim, köşeyi tamamlıyorum. Evet, şimdi son yeri de bu şekilde yaptıktan sonra yine üzerine bir alıyorum. Hemen buradan şöyle giriş yaptım, çekiyorum. İkili trabzanımı yapıyorum. Bir sıra daha aynı rengimle devam edeceğim. Şöyle biraz yükseldim. Şu şekilde aldım. Yanına 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonra bir zincir çekiyorum. Üzerine bir alıp, bakın bu defa o boşluklar 2 tane oldu. Buraya 3'er tane ikili trabzan yapıyoruz. Aralarında birer tane zincir çekiyoruz. Şöyle bakın, bir zincir çektim. Devam ediyorum. 1 2
3, bir zincir çektim, köşeyi tamamlıyorum. Bir zincir çektim. Tekrar bu yarım olan köşemi tamamlıyorum. 1, 2 ve 3. Sonra üzerine bir alıyorum. Hemen buradan giriş yapıyorum. Şimdi buraya normal ikili trabzanımı yaptım. Şöyle yükseldim. Bu şekilde aldıktan sonra arkadaşlarım diğer rengimi alttan getirmiş olduğum siyah ipimi alıyorum şöyle. Buraya şöyle tamamlıyorum yarım trabzanı. Sonra üzerine bir alıyorum. Bir tane bu rengimle siyah ile şöyle yarım trabzanı yaptıktan sonra kırmızı rengimi aldım. Onunla tamamlıyorum. Üzerine bir aldım. Yine bir yarım trabzan yapıyorum. Modelli olan yere geldik şu anda. Tekrar siyah ipimi aldım. Bu şekilde bir tane zincir çekiyorum. Şöyle biraz çektim. Üzerine bir alıyorum. Oluşan bu 3 tane boşluğa siyah rengimle devam ediyorum. Bu arada bu ipim de benimle birlikte geliyor arkadaşlar. Şöyle 1, 2, 3. Arada bir zincir, tekrar diğerine geçiyorum. 1, 2, 3. Bir zincir, 2, 3 tane. Üçüncüyü tamamlamıyorum. Bakın yarım bıraktım. Kırmızı rengimi alıyorum. Şöyle onunla tamamladım. Bir zincirimi çekiyorum. Üzerine bir alıyorum. Bakın köşeye geçiş yapıyorum. Yarım trabzanı yaptıktan sonra bu ipimle tamamlıyorum. Sonra üzerine bir aldım. Yine bir yarım trabzan yapıyorum bu ipimle. Şöyle. Sonra kırmızı ipimi aldım. Tamamladım. Bir tane normal ikili trabzanımı bu rengimle yaptım. Bakın araya siyah yapmış olduk. Bir, iki zincirimi çektim. Üzerine bir aldım. Sonra bir yarım trabzan yapıyorum. Siyah rengimi alıyorum. Onunla tamamladım. Üzerine bir aldım. Yine bir yarım trabzan yaptım. Sonra kırmızı rengimi alıyorum. Yine bir yarım trabzan yapıyorum. Siyahla tamamlıyorum. Evet, şimdi bir tane zincir çekiyorum. Görüntümüz bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bir zincirden sonra üzerine bir alıp yine aradaki boşluklara üçer tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekip diğerine geçiyorum. Üçüncüyü yarım bıraktım. Hemen kırmızı ipimi aldım. Yine aynı köşedeki yaptığımız işlemi buraya da yapıyorum.
Evet, son yere bu şekilde geldik. Şimdi yine ip değişikliği yapıyorum. Yine yarım trabzan diğer renk iple tamamladım. Evet, şu şekilde. Şimdi üzerine bir aldım. Hemen buradan yine girişimi yapıyorum. Şöyle buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum bu rengimle. Sonra arkadaşlarım yine yükseldim. Artık köşeleri bu şekilde tamamlayacağız. Bunu yarım şu şekilde yaptıktan sonra bu rengimi alıyorum. Üzerine bir alıp yanına siyah rengimle bir ikili trabzanın yarısını yapıyorum. Sonra kırmızı rengimi alıp bir yarım trabzan daha yapıyorum. Siyah rengimi aldım. Bir tane zincirimi çektim. Üzerine bir aldım. Bakın şu boşluğa giriş yapıyorum. Burada şunu söylemek istiyorum. Şu altta götürdüğümüz ipleri alarak yaparsanız daha güzel duruyor arkadaşlarım burası. Şöyle buraya 3 tane önce ikili trabzanımızı yapıyoruz. 1 2 3. Üçüncüyü yine yarım bırakıyorum. İp değişikliği yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Üzerine bir aldım. Bakın buradan giriş yapıyorum. Buraya önce bir yarım yapıyorum. Aynı köşedeki işlemi buraya da uygulayacağız. Sonra birleştirdim. Hemen bir tane daha şöyle yarım siyahla yaptıktan sonra kırmızıyı alıp kırmızıyla tam bir ikili trabzanı yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum araya ve diğer boşluğa geçiş yapacağız arkadaşlarım. Şuradaki buradan da göstereyim size. Bakın şuraya gelmiş olduk. Şuraya. Şimdi siyah ipimi de aynı zamanda aldım alttan. Bir tane zincirimi çektim. Üzerine bir alıyorum. Geçiyorum bakın bu boşluğa. Yarım trabzan yaptım. Sonra siyah ipimle bunu tamamlayıp hemen bir tane siyah ile şöyle yarım trabzan yapıyorum. Tekrar değiştirdim. Kırmızı ile yarım yapıyorum ve siyahı alıp tamamlıyorum. Bir zincir çekiyorum. Üzerine bir alıp buraya geçiş yapıyorum. Bakın şu ikisinin arasına. Şöyle üzerine bir aldım. Bir zincirimden sonra şuradan şu şekilde giriş yaparak 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 üçüncü de yine yarım bıraktım. Hemen diğer renk kırmızı olan ipimi aldım. Bir tane zincirimi çektim. Üzerine bir aldım. Bu köşeye geçiyorum. Yarım yaptım. Sonra ip değişikliği yapıp aynı şekilde burayı tamamlıyorum arkadaşlar.
Şimdi bakın şöyle bir görüntü elde ettim. Burada iki tane şöyle üzerine alıyorum. Bir tane. Şuradan giriş yapıyorum yine. Yine yükseldim. Siyah ipimi alıyorum hemen. Onunla tamamladım. Üzerine bir aldım. Aradaki boşluktan giriş yapıyorum. Bir yarım trabzan. Sonra diğer rengi aldım. Bu şekilde yarım trabzanı yaptım. Siyah ipimi alıyorum. Bir tane zincirden sonra üzerine bir alıyorum. Kırmızı ipimi de yanımda getirerek şöyle buraya iki tane normal ikili trabzanımı yapıyorum önce. Üçüncüyü yarım yapıyorum. Ve ip değişikliği yapıp kırmızı ipimi aldım. Bir tane zincirimi çektim. Üzerine bir aldım. Sonraki boşluğa geçiş yapıyorum. Yine buraya bir, iki, üçüncüyü yarım bıraktım. Siyah ipimi alıyorum. Bir tane zincirimi çektim. Üzerine bir aldım. Bakın şu ikisinin arasına renkli olarak yaptığımız yerin ikisinin arasından giriş yapıyorum. Buraya bir, iki, üçüncüyü yine yarım bırakıyorum ve diğer renk ipimi alıp tamamladım. Bir zincirimi çektim. Üzerine bir aldım. Hemen buraya geçiş yapıyorum. Buraya iki tane normal ikili trabzan. Üçüncüde yarım bıraktım. Siyah ipimle tamamlıyorum. Bir zincirimi çekip buraya önce iki tane normal ikili trabzanımı yapıyorum. Bu rengimle bir, iki, üçüncüde yine yarım bıraktım ve diğer rengimi aldım. Onunla tamamladım. Bir zincir çektim. Üzerine bir aldım. Köşeye geçiş yapıyorum. Ve köşede yaptığımız gibi araya siyahla tamamlayıp bu şekilde yapıyoruz. Bir iki zincir çekip tekrar bir kırmızı yarım siyahla tamamlayıp bir yarım tekrar kırmızı ile bir yarım siyah ile tamamlayıp bir zincirimi çekiyorum. Üzerine bir aldım. Buradaki boşluğa geçiş yapıyorum. Bir, iki, üçüncü de yarım bıraktım. Kırmızıyı aldım. Bir zincirimi çektim. Bu boşluğa geçiyorum. Bir, iki, üç, üçüncü yarım, bir zincir, siyahla iki tane tam ikili trabzan, bir, iki, üçüncü yarım kırmızıya geçiyorum.
Buradaki gibi aynı şekilde şimdi siyahı yaptık. Kırmızıya devam ediyoruz. İki kenarı da o şekilde tamamlıyoruz. Üzerine bir tane aldım ve buradan giriş yaparak buraya ikili trabzanımı yapıyorum. Sonra yine şöyle gevşeltip burada yine aynı işlemi uyguluyorum köşe olduğu için. Renk değişikliği yaptım. Siyahı bağladım gördüğünüz gibi. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorum. Yeni bir sıraya geçtik arkadaşlar. Üzerine bir aldım. Hemen bu yanındaki boşluktan bakın şuradan giriş yapıyorum. Buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3. Bir tane zincir çektim tekrar. Şunu da getiriyorum alttan. Bir tane üzerine aldım. Şu boşluktan bakın giriş yapıyorum. 2 tane siyah ile üçüncü yarım bıraktım. Bu rengimi değiştiriyorum. Bir tane zincirimi çektim araya. Üzerine bir aldım ve şu boşluktan giriş yaparak 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. 2 ve 3. Bir zincir çekiyorum. Üzerine bir aldım. Bu boşluğa geçiyorum. 2 tane ikili trabzanı tamamlıyorum. Üçüncü de yarım ve değiştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Bunu tamamlıyorum. 1 2 3. Bir zincir çektim. Tekrar
3 tane, üçüncüyü yarım bırakacağız. 1 2 3, hemen ip değiştiriyorum. Bir zincirimi çektim, köşemi aynı şekilde tamamlıyorum. Bir tane zincirimi çektim, diğer kenara geçiyorum. Şöyle arasından giriş yaptım. 3 tane normal ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3, bir zincir, 2 tane normal ikili trabzan yapıyoruz. 1 2, üçüncüyü yarım, hemen ipimi değiştirdim. Bir zincirimi çektim. 1 2 3, bir zincir, devam ediyoruz bu şekilde.
ikili trabzanımı yaparak bu sırayı da bu şekilde tamamlamış oldum arkadaşlar. Şimdi burada yine aynı şekilde köşemi tamamlıyorum. Köşeyi bu şekilde yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum. Aynı renk ipimle üzerine aldım. Yandaki boşluğa geçiş yapıyorum arkadaşlarım. Şuraya. Buraya kırmızı ipimle bir yarım trabzan yapıyorum önce. Şöyle. Sonra siyahı ortaya alıp şekilde bir kırmızı daha yarım yaptıktan sonra tekrar siyahı alıyorum. Bir zincirimi çekiyorum, üzerine bir aldım. Bu boşluğa geçiş yapıyorum, bakın. Bu bizim son sıramız. Bu sırada aynı zamanda ekleme işlemi de yapacağız arkadaşlar. Şöyle 1 2 3 tamamladım. Bir zincir çektim, üzerine bir aldım. Hemen yanındaki boşluğa geçiş yapıyorum. 1 2 üçüncüyü bakın yarım bıraktım. Diğer rengimi alıyorum ve onunla tamamladım. Bir tane zincir çektim, üzerine bir aldım. Bakın bu tam ortada, artık kırmızıyı toparladık. Buraya 3 tane, üçüncüyü yarım yapıyoruz. Tabi renk değişikliği yapacağız. 1 2 üçüncüyü yarım bıraktım. Hemen diğer renk ipimi aldım. Bir tane zincirimi çektim. 2 tane yan yana dolgu yapıyorum bu rengimle. 2 3 bir zincir çekiyorum, üzerine bir alıyorum ve geliyorum arkadaşlarım bu boşluğa. Aynı renk ipimle şöyle 1 2 3'ü yarım bıraktım. Hemen kırmızı ipimi alıyorum. Bakın şu kenardaki şurayı yapıyoruz. Son sıramız dediğim gibi. Şimdi ben size bunu birleşimini göstereceğim ve şu ortada ayrı bir desen ortaya çıkacak arkadaşlarım. Şimdi bunu yaptıktan sonra bir tane şöyle zincirimi çektim, üzerine bir alıyorum. Hemen bakın şu köşemin yanındaki boşluktan giriş yapıyorum. Buraya bir tane yarım trabzanı yaptım. Siyah rengimi alıyorum. Şöyle birleştirdim. Üzerine bir aldım. Yarım bıraktım. Kırmızı rengimi aldım. Bununla tamamlıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Üzerine bir alıyorum. Köşeye geçiyorum. Köşede yine arkadaşlar burayı ekleme yaparken bakın şöyle bu kısımlarından ekleme yapmadım. Bunu şimdi bu motif ile birleştireceğim arkadaşlar. Bu 4 köşeyi. Şimdi burası dediğim gibi son sıra, bitmiş bir hali bu şekilde gözükecek arkadaşlar. Bu sırada yaptığımız gibi ilk motifimizi o şekilde yapacağız. Şimdi bunu yarım bıraktıktan sonra normal köşemi aynı şekilde tamamlıyorum önce. Bir iki zincirimi çektim. Yine yarım bir trabzan yaptım. Bu rengimle. Siyahla da aynı şekilde yapıyorum. Kırmızı ile tamamlıyorum. Kırmızıdan şöyle yaparak bu köşe kısmını tamamlamış oldum. Şimdi diğer parçama ekleyeceğim arkadaşlarım. Mümkün olduğu kadar yavaş yapmaya çalışacağım. Yavaş anlatmaya çalışacağım. Bu rengim burada. Bakın. Bunun da köşeden geçtikten sonra köşeden hemen birinci yerden arkadaşlar. Şöyle
girişimi yaptım. Bu ipi aldım, çekiyorum. Bu ipimle devam edeceğim çünkü. Şöyle bir tane buraya zincir çekiyorum. Üzerine bir tane aldım. Yandaki boşluğa da şu deseni yapacağımız için şöyle bakın, şu aradan girişimi yapıyorum. Ve siyah ile tamamlıyorum. Siyahı yarım bırakıyorum. Bunu tamamlıyorum. Sadece o zincir çektiğimiz aralardan birleşim yapıyoruz arkadaşlar. O yüzden biraz daha kolaylaşıyor işimiz. Şimdi bakın bunu bağladım bu şekilde. Siyahı alıyorum. Siyahla devam edeceğim için bir tane zincirimi çektim, çıkarttım. Hemen bakın şu araya giriş yapıyorum. Şöyle aldım. Buradan bağlıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Biraz sıkı bir şekilde. Üzerine bir aldım. Sırada gelen boşluğa geçiş yapıyorum. Siyahla devam etmem gerekiyor çünkü. 1 2 3 tane buraya ikili trabzanımı yaptım. Sonra bir tane zincirimi çektim. Geliyorum buraya bağlıyorum arkadaşlarım. O iki siyahın arasına bakın. Onu da sıkılaştırdım ve bir tane şöyle sıkı bir şekilde zincirimi çektim. Şimdi buraya geçtim. Yanındaki boşluğa 1 2 3'ü yarım bıraktım çünkü kırmızı ipime geçeceğim. Aldım hemen alttan. Bir tane zincirimi çektim. Bakın şu araya. Hemen sırada gelen aradan giriş yapıyorum. Bunu da buradan alıyorum. Ve buraya bağlıyorum. Bir tane sıkı bir şekilde zincirimi çektikten sonra şu ortaya geliyorum. 1 2 üçüncüyü yine yarım bırakıp diğer rengimi aldım. Bir tane zincirimi çektim. Bu parçanın da aynı zamanda bakın tam kırmızının şu yanındaki yerden şuradan şöyle alarak bunu buraya geçirdim. Bir tane zincirimi çektim. Üzerine bir aldım. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. Bir zincirimi çektim. İki siyahın tam ortasından şuradan giriş yapıyorum. Ve buraya bağladım. Bir tane zincirimi çektim. Bu arada bu ipimi de alttan getirmiştim. Şöyle biraz çekerek düzeltiyorum. Bir tane üzerine alıp yan tarafa geçiyorum. 2 tane normal ikili trabzanımı yapıyorum. Üçüncüde yine bir renk değişikliği yapacağım. Bir zincirimi çektim. Ve buradan giriş yapıyorum arkadaşlar. Şöyle. Tekrar bir tane zincir çekiyorum. Şimdi üzerine bir aldım. Geliyorum bu boşluğa. Yarım trabzanımı yapıyorum önce. Şöyle. Sonra siyah ipimi alıyorum. Birleştirdim. Şöyle. Evet. Onunla tamamladım yarım trabzanı. Bununla da aynı şekilde bir yarım trabzan. Kırmızı rengim ile tamamladım. Sonra kırmızı rengimle bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir zincirimi çektim arkadaşlar. Geliyorum bakın. Dört bir köşenin birleşim yerine geçeceğiz birazdan. Şöyle aldım. Bunu da buradan alıyorum ve arasından geçiriyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Köşeye geçiyorum. Köşeye yine aynı şekilde yapmam gerektiği gibi araya bir tane siyah atarak devam ediyoruz. 2 şu şekilde. Şimdi bakın bu 4 motifin birleşim yeri burası. Buradan arkadaşlarım biraz yakınlaşalım. Bir tane zincirimi çektim, çıkartıyorum. Hemen yanındaki motifimin bakın şuradan giriş yapıyorum. Alıyorum bunu buradan çekiyorum. Sonra şöyle biraz bırakalım. Evet. Diğer motifimin köşesinden giriş yapıyorum.
Bunu buradan da aynı şekilde alıyorum, çekiyorum. Sonra da bu motifime aynı şekilde köşesinden şöyle giriş yapıp bunu da buradan aldım, içerisinden geçiriyorum. Dördünü toplamış oldum. Şimdi buraya bir tane şöyle sıkı bir şekilde zincirimi çektim. Sonra üzerine bir aldım. Hemen ekleme yaptım. Şu motifimin bakın şurası. Buradan giriş yapıyorum. Yarım trabzanımı yaptım. Sonra diğer rengimi alıyorum, siyah ile. Tamamladım. Siyah ile bir tane şöyle yarım trabzanı yaptım. Bununla tamamlıyorum. Tekrar aynı şekilde bununla tamamladım arkadaşlar. Bir tane zincirimi çektim. Şimdi bu tarafa doğru ekleme yaparak devam edeceğiz. Bakın köşeyi ekledik. Hemen köşenin bu aradan girişimi yapıyorum. Şöyle çektim. Bir tane sıkı zincir çektim. Üzerine bir aldım. Bu aradaki boşluğa geçiş yapıyorum. Ve yarım trabzanımı yaptım. Bununla tamamladım. Aynı şekilde burayı da devam ettiriyoruz. Evet, bir zincirimizi çektikten sonra bakın şu boşluğa giriş yapıp bunu da buradan alıyorum. Bir tane zincirimi çektim. Siyah ile 3 tane normal ikili trabzanımı yapıyorum. Bir zincirimi çektim. Buraya geçtim. Hemen buraya bağlıyorum. Bir tane zincir çektim tekrar. Araya 2 tane normal ikili trabzan. Üçüncüde yine renk değişikliği yapacağımızdan şöyle yarım trabzanımı yaptım ve ipimi aldım. Bir tane zincirimi çektim. Geliyorum bakın kırmızının bu tarafına. Buradan giriş yaparak buraya bağlıyorum. Sonra üzerine alıp 3 tane üçüncü yarım ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bakın şöyle duruyor. Hemen bunu bir çekip düzeltiyorum. Ve siyah rengimi aldım. Bir tane zincirimi çektim. Buradan giriş yaparak şöyle buraya bağlıyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Üzerine bir aldım. 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum buraya. 1 2 3 bir zincir çektim tekrar. İkisinin tam ortasından giriş yaparak buraya bağladım. Evet, şimdi üzerine aldım. Buraya geçiyorum. 2 tane normal ikili trabzanımı yaptıktan sonra üçüncüyü yarım bırakıp diğer rengime geçiyorum. Bir zincirimi çektim. Geliyorum burayla birleştiriyorum arkadaşlar, burayı da. Şöyle alttan alalım. Daha düzgün dursun. Bir tane üzerine aldım. Yandaki boşluğa geçiş yapıyorum. Yarım trabzanımı yaptım. Hemen tamamladım. Bir zincirimi çektim ve buradan da alarak buraya da bağlıyorum arkadaşlar. Sonra üzerine bir alıyorum. Köşeye geçiyorum. Köşede bu defa 2 zincirimi çekip devam ediyorum. Diğer yana doğru. Çünkü burada yaptığımız gibi bakın şöyle daha güzel gözüksün diye bunları, yani şurayı birbirine eklemiyoruz arkadaşlar. Şöyle açık kalıyor. En son 4 tane bir araya geleceği zaman böyle birleştiriyoruz. Şimdi şunu da söylemek istiyorum. Bu kenarları yapacağınız projenin mesela bir battaniye çalışmasında kullanacaksanız şayet
bu en dış kenarlara gelen yerleri tabii ki de birleştirmeniz gerekiyor. Onu da aynı şekilde birleşim yapabilirsiniz. Sadece ikisini birleştirebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle aldım. Devam ediyorum. Bir zincirimi çektim ve bu tarafa da aynı işlemi uyguluyorum arkadaşlar. Evet, en son bitirdiğim yerim olduğu için arkadaşlar burayı 2 tane zincir çekiyorum. Kırmızı rengim ile tabi. 1 2 ve bu siyah olanı da şöyle birleştiriyorum. Yani arkadan şöyle alıp kaydırma ile birleştirdikten sonra bir tane zincir çekiyorum ve iplerimi kesiyorum artık. Şöyle biraz bırakıp yaparsanız daha güzel olur. Sonra bu ikisini arkadan hemen şöyle çekelim. Böylelikle motiflerimizi eklemiş olduk arkadaşlarım. Bakın çok güzel ve çok değişik bir görüntüye sahip oluyor motiflerimiz tamamlandığı zaman. Umarım sizler de sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Örgümü Dediniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşımda bulunmayı ve üye olmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki en farklı, en değişik örgü model, teknik ve tasarımlarında görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.